BTC Haber TV'den selamlar. Haftanın öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Bu ve daha fazla içeriğimizden çok daha hızlı haberdar olmak için bize abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bitcoin konferansı FED tutanaklarının gölgesinde geçti. FED'in toplantı tutanakları ne kadar beklenti dahilinde gelse de neredeyse tüm yatırım araçlarını etkiledi. Bundan kriptoda nasibini aldı. 6 Nisan'da açıklanan tutanaklara ABD'nin bir başka köşesindeki Bitcoin konferansı eşlik etti. Miami'deki konferans serisinde ilk gün şaşalı Bitcoin boğası heykelinin açılışı vardı. Fakat bu yıl FED'in neden olduğu satışlarla bu büyük buluşma gölgede kaldı. Lider kripto para o gün %6'ya varan değer kaybıyla karşı karşıya kalırken her zamanki gibi tüm piyasayı da peşinden sürükledi. FED tutanaklarından satır başları arasında aylık 95 milyar doların yakımına dair öngörü ve en az bir kez 50 baz puanlık faiz artışı öne çıktı. Bu arada Bitcoin'in mid-halving sürecine girmesi de önemli bir detay. Son yarılanma ile bir sonraki yarılanma arasındaki orta nokta, yani orta yarılanma ya da mid-halving için 11 Nisan tarihi kapımızı çaldı. Bu etkenlerle Bitcoin hafta ortasından itibaren düzeltme aldı. Strike CEO'su Jack Mallers, Shopify ortaklığını ve yeni ödeme ağını duyurdu. Geçen yıl El Salvador'un Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul etmesini duyuran isim olan Jack Mallers, yönetimi altındaki mobil ödeme uygulaması Strike'ın yeni işbirliklerini açıkladı. Strike, e-ticaret şirketi Shopify, alternatif ödeme sağlayıcısı Black Hawk Networks ve satış noktası NCR ile ortaklık kurdu. Böylece kripto ile yapılan ödemenin dolarla karşılıklı dönüşmesini sağlayan yeni bir ABD ödeme sistemi oluşuyor. Bu proje McDonald's'tan Sbarro'ya, Starbucks'tan Walmart'a onlarca şirketin ABD'de Bitcoin ödemelerini kabul edebilmesini sağlayacak. Tabii eyaletlerin Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul etmesini de hızlandıracak. Yellen kripto için kapıyı araladı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Biden'ın geçen ayki dijital Amerikan dolarına yeşil ışık yakmasının ardından CBDC'nin fiziksel nakitle karşılaştırılabilecek, güvenilir bir para olabileceğini söyledi. Bir gün önce de ABD'li bakan, kriptoların yaptırım listesindeki Ruslar tarafından kötüye kullanılmasına dair bir tespitlerinin olmadığını söylemişti. Kriptoya karşı mesafeli olduğunu kendisi de söyleyen Yellen, bazıları sanki teknoloji o kadar radikal ve faydalı bir şekilde dönüştürücüymüş ki, hükümetin tamamen geri adım atması ve yeniliğin yoluna girmesine izin vermesi gerektiğini söylüyor ifadesiyle dikkat çekti. Yellen bu tür varlıklarla ilgili daha iyi düzenlemelerin tüketicileri korurken inovasyona da izin vereceğini belirtti. SEC'ye sunulan vadeli işlemler kriptoda yeni bir perde açacak. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC son zamanlarda ETF başvurularını hızla onaylamaya başlamış durumda. Düzenleyici kurum, T-Crum'un Bitcoin vadeli işlem borsa yatırım fonuna izin verdi. SEC söz konusu duyuruyu resmi web sitesi üzerinden duyurarak T-Crum'u diğer bir dizi Bitcoin vadeli ETF ihraççısına eklemiş oldu. Ancak SEC piyasa manipülasyonu ile ilgili endişeleri ve bir ETF ihraççısıyla söz konusu varlığın ticaret piyasası arasında bir gözetim eksikliği durumunda tüm spot Bitcoin ETF uygulamalarını onaylamıyor. Bu açılardan komisyon ARK Invest ve 21 Shares'ın spot Bitcoin borsa yatırım fonu başvurusunuysa reddetti. Ayrıca ABD Bankası ProShares Bitcoin vadeli ETF seçeneğini geçen sonbahar sunmuştu. ABD Bankası'nın Bitcoin vadeli işlem endeksinin karşıt hareketine odaklı yeni ürünü ise açığa satış yapabilecek. ProShares Short Bitcoin stratejiyle yatırım, ücretler ve harcamalardan önce endeksin günlük performansının tersine, yani -1 misline karşılık gelen günlük yatırım sonuçlarına bağlı olacak. Yani söz gelimi Bitcoin düşerken endeks yükselecek ve yatırımcısına bir o kadar kazandıracak. Bu projede ABD Menkul Kıymetler ve Borsası Komisyonu dosyalamaları arasına girdi. Öte yandan geçmişte bu tür vadeli işlem projelerinin araç olarak piyasaya dahil olmasıyla Bitcoin ve diğer kripto paralarda ciddi düşüşler olduğunu hatırlatalım. 2017 sezonunda Bitcoin hızla o dönemin top seviyesi 20 bin dolara yaklaşırken tarihin ilk Bitcoin türev kontratları işlemi açılmıştı. Kripto para 3 bin dolara düştü. Mayıs 2021'de Bitcoin 57 bin dolarlara giderken Amerikan Finans Türev Borsası CME Bitcoin Micro Futures kontratlarını devreye aldı ve bunun ardından 29 bin dolarlara geriledi. Son olarak Bitcoin tekrar sonbaharda all-time high seviyelerine gelirken aştı. ABD tarihinin ilk Bitcoin ETF'ini çıkardı ve bu ETF türev kontratlara dayalıydı. Bundan sonra da lider kripto para Ocak 2022 sonlarında 34 bin
dolarlara kadar düştü. Bu arada CME, mikro Bitcoin ve Ethereum işlemlerini de bu hafta SEC'den izni alarak başlattı ve şimdi Algorand, Bitcoin Cash, Cardano, Chainlink, Cosmos, Litecoin, Polkadot, Polygon, Stellar ve Uniswap için de 25 Nisan tarihini belirledi. Ancak burada anlattığımız geçmiş deneyimlerden farklı olarak artık kriptoda, özellikle Bitcoin'de çok fazla kurumsal alıcı var. Bunların ağırlığıyla türev ürünü takip eden düşüş geleneği bozulabilir. BTC Haber olarak haftanın gelişmelerini burada noktalıyoruz. Bize abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşça kalın.